Teknolog YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuza sizlere bir takipçi kardeşimin isteği üzerine çekiyorum. İnce hesapta Orion adlı hazır sistem. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hemen videomuza geçelim. Değerli dostlar, fiyatı da sizin gördüğünüz gibi 9.700 liralık bir fiyat şu anda görüyorsunuz. Kasa AMD bir kasa işlemcisini kullanıyor. Aynı zamanda üzerinde bir ekran kartı var. 8 GB RAM var. 240 GB da SSD bir hard diske sahip. Ben bütün ürünleri elimden geldiği kadar resmi sitelerine bakmaya çalıştım. Umarım güzel bir video olur. Hemen ilk parçadan başlayalım. Değerli dostlar, ilk parçamız tabii ki fan olarak kendisi kutulu bir fan koymuşlar. Game Power'ın Airbender diye RGB'li bir işlemci fanı arkadaşlar. Buna pek fazla değinmeyeceğim. Zaten güzel bir işlemci fanı. En çok tutulanlar tabii ki fiyat olarak da uygun bir fiyatlı bir işlemci fanı koymuşlar. İkinci ürünümüz tabii ki ana ürünümüz. İşlemci AMD Ryzen 5 1600 12 nanometrelik bir yarı iletken boyutuna sahip bir işlemcimiz arkadaşlar. Burada 12 nanometrelik yazıyor. Ama bunun sonunda herhangi bir AF yazmıyor. Tabii ki resmi sitesine gideceğiz. Acaba bunlar doğru mudur? Bir yanlışı eksiği var mıdır diye bakmaya çalışacağız. Hemen resmi sitesine giriyoruz. AMD'nin resmi sitesinde ise burada yazan 1600, burada da yazan 1600. Ama şöyle bir şey söz konusu arkadaşlar. Oradaki gördüğünüz gibi 12 nanometrelik yazıyor ama burada şöyle göstereyim, 14 nanometrelik yazıyor. İki model var arkadaşlar. Bir tanesi 1600, diğeri ise 1600 AF modeli. Bakın 1600 AF modelinde 12 nanometrelik yazıyor. Şimdi burada demek istediğim şu, acaba buradaki AF modeli mi yoksa değil mi? Eğer değilse buradaki 14 nanometrelik olabilir. Eğer AF modeli ise zaten 12 nanometrelik olduğu da doğrulanmış durumdadır. Burada bir teyit etmek gerekiyor. Bu bilgisayar hazır sistem alacak arkadaşlar. Bunu mutlaka bir teyit etmeleri gerekiyor. Şimdi bunun arasındaki farkı tabii ki sadece ve sadece yarı iletken boyutundan kaynaklanıyor. Bu remastered dediğimiz, yani şu AF modelleri yeni güncellenmiş. Sadece yarı iletken boyutlar var. Herzleri vesaireleri hepsi birebir aynı. Bu önemli. Ben şimdi arkadaşlar burada 1600 üzerinden gideceğim. Bir de 1600 AF'di zaten sizlere söylemiş olacağım. Arkadaşlar bakalım, 6 çekirdekliymiş. 12 iş parçacığına sahip. Maksimum 3.6 GHz iken 3.2 GHz'lik bir frekans değerlerine sahipmiş arkadaşlar. Cache belleğimiz, yani ön belleğimiz 16 MB olduğu yazmaktadır. TDP değeri ise 65 Watt, yani harcadığı enerji miktarı arkadaşlar bu. Burada 14 nanometrelik bir yarı iletken boyutu var. Buradaki rakam ne kadar düşük olur ise o kadar iyi bir performansa sahip olduğu anlamına gelmektedir. Maksimum çalışma derecesi ise 95 santigrat derece olduğu görülmektedir. İşlemcimizin desteklemiş olduğu RAM frekansı ise 2667 MHz'e kadar yazıyor. Bu zaten maksimum değer olduğu anlamına geliyor arkadaşlar. Şimdi ise bunun bir de AF modeline bakalım. Aşağı doğru indik. Bütün hepsi aynı arkadaşlar. AF modelinde sizlerin de gördüğü gibi herzinden tutun çekirdek sayısına kadar, harcadığı watt değerinden işlemci sıcaklık değerine kadar hepsi aynı. Sadece dediğim gibi burada yarı iletken boyutu belirleyici bir unsur. Dediğim gibi alacak arkadaşlar bunu ince hesaptan mutlaka teyit ettirsinler. Bir sorsunlar arkadaşlar. Sıradaki parçamıza inelim. Anakartımız ise MSI anakartı kullanmış ve A320 Yonga setine sahip arkadaşlar. Hemen kendi resmi sitesinden ulaşacağım, bu MSI'nin kendi resmi sitesine girdik. Sıradan bakalım arkadaşlar, yorumlayalım. Bir numarada PS2 klavye ve PS2 mouse portları var. Bunlar eski bir teknolojidir. 2 numarada DVI çıkışı var. 3 numarada HDMI var. 4, 5 numarada ve 6 numarada USB çıkışları mevcut. Bir tane Ethernet çıkışı var arkadaşlar. Ses kartı çıkışı da görülmektedir. Anakartımızda herhangi bir NVMe, yani M2 soketi yok arkadaşlar. Yonga seti işlemcisi ise soğutucu olması da artı bir avantajdır. Teknik değerlerine girecek olursak zaten A320 Yonga setini kullandığını söylemiştik. Maksimum 3.2 GHz'lik bir frekansı RAM olarak destekliyor. 2 tane RAM soketi var arkadaşlar. Maksimum 64 GB'lık bir RAM'i destekliyor. Hemen aşağı doğru inelim.
Şurada dediğim gibi bir tane Ethernet var. Gigabitlik bir Ethernet'i görmekteyiz. USB portların vesaireleri yazıyor arkadaşlar. Yani bu alınabilecek bir anakarttır. Sıradaki parçamız bellek arkadaşlar. RAM'imiz Silicon Power kullanmışlar. Tek 8 GB'lık diye geçiyor. Silicon Power markasına öncelikle değinmek istiyorum. Ben resmi sitesine girdim arkadaşlar. 2003 yılında kurulmuş, Taipei'de kurulmuş, Tayvan'ın başkentinde kurulmuş ve yıllardır bizlerin bilmiş olduğu SP markası arkadaşlar. Bunu bilmeniz yoktur diye düşünüyorum. O yüzden öncelikle diyorum iyi bir marka, orta hali bir marka açıkçası. Şimdi gelelim ürünümüzün kendisine. Buradan da aslında gidebiliriz ama ben ince hesabın oradan gitmek istiyorum. Çünkü birçok şeyi zaten bizlere paylaşmışlar. Aşağı doğru indiğimiz zaman öncelikle şunu söyleyeyim. RGB'si yok arkadaşlar. Herhangi bir RGB yani ışıklandırma söz konusu değil. Olanlarda zaten RGB diye yazıyor üzerinde. Ama kasası olması, soğutusu bir kasası olması artı bir avantajdır. Şöyle sizlere tabii ki burada bir hız aşırtma desteğini sağladığını gösteriyor bizlere. Teknik değerlerinde 3.2 GHz'e kadar bir bellek olduğu görmektedir. Frekans değeri 8 GB'lık tek bir modül olduğu yazıyor. Gecikme değeri 16 arkadaşlar. Onun haricinde sizlere söyleyebileceğim bir başka teknik değeri yok. Alınabilecek mi? Alınacak bilir. Orta halli bir RAM markası arkadaşlar. Eğer ki bu sistemi alacak iseniz artı bir 8 daha yaparsanız çok da güzel olur. Sıradaki parçamız ekran kartı. MSI'nin ekran kartını kullanmışlar. 1660 Ti kullanmışlar arkadaşlar. Ben hemen kendi ince hesaptan baktığım zaman da herhangi bir şey yok. Kıyaslamaya çalışıyorum çünkü herhangi bir yanlışlık var mı diye. Resmi sitesine girdiğimiz zaman MSI'nin kendi resmi sitesine aynı ekran kartımız. Hemen bakalım arkadaşlar, yorumlayalım. CUDA değerimiz 1536 tane odacıktan meydana geliyor. Bunu her zaman söylüyoruz. Render yapacak arkadaşlar yakından ilgilendiren bir değer. Buradaki değer ne kadar yüksek olursa o kadar iyidir. Güçlendirilmiş frekans değeri 1860 MHz. 12 gigabit per saniyelik bir bellek hızı var arkadaşlar. 6 GB'lık ve GDDR6 teknolojisini kullanıyor. Yeni bir teknoloji. 192 bitlik bellek veri arayüzü var. Çıkışlar ise 3 tane DisplayPort, bir tane de HDMI çıkışı var arkadaşlar. Güç tüketimi 130 wattlık bir güç tüketimi var. Bizlere 450 wattlık bir power supply kullanmamızı öneriyor. Ekran kartımıza gayet uygun. Oyunlarda da iyi bir performans verir arkadaşlar. Teknolog YouTube kanalı olarak sizlere her zaman doğru, kaliteli ve önerebileceğimiz, tavsiye ettiğimiz ürünler üzerinden gidiyoruz. Hazır sistemlerde ise inceleme üzerine gidiyoruz. Bizlerden istediğiniz ürünler varsa da yine bununla ilgili videolar çekip sizlere sunabiliriz arkadaşlar. Sıradaki ürünümüze geçelim. Hard diskimiz Kyozai, eski Toshiba markası arkadaşlar, bilinen. Burada 2.5 inçlik bir hard disk kullanmışlar dostlar. 240 GB'lık 555 MB'a 540 MB yazma ve okuma hızlarına sahip arkadaşlar. İnce hesabın kendi sitesinden bakmak istiyorum. Aynı hard disk gördüğünüz gibi SATA bağlantılı. Maksimum arayüz 6 GB per saniyelik bir hıza sahip. Hızlarını sizlere zaten söylemiştim. Burada ise maksimum okuma ve yazma, rastgele okuma ve yazma hızları var. Bu 79.000 IOPS değeri ile 87.000 IOPS değerlidir. Bu paket değeri arkadaşlar. Yani saniyedeki paket alma ve gönderme hızlarıdır. Bu da gayet de iyi bir değerlere sahip. 60 terabaytlık bir ömrü var. SSD'lerde olsun ya da M.2 SSD'lerde olsun bir ömrü var. Sonsuza kadar gitmiyor. Ama 60 terabaytı yapabilmeniz için de baya bir kullanmanız gerekiyor. Sıradaki parçamız, kasamız Game Power Horizon'un. Bunu kendi resmi sitesinde pek fazla bulamıyoruz ama ve lakin ben yine ince hesabın kendi sitesinden gitmeyi daha uygun gördüm. Ama kasa yapısına baktığımız zaman da standart kullanılan ön mesh yapıya sahip arkadaşlar. Gayet de güzel bir kasa yapısı. Toplamda 4 tane fan görünüyor. Önde 3, arkada bir tane egzoz var. 4'ü de burada RGB'li olarak geliyor. Zaten şurada da yazıyor arkadaşlar. 4 tane 120 mm'lik RGB fanlar olarak geçiyor. Üzerinde dahili bir power supply'dan geliyor arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman da gayet de güzel. Üst tarafı, eğer ki sizin işlemcinize ileride bir radyatör takarsanız üstte de fanları takabiliyorsunuz. Onun haricinde 2.5 ve 3.5'luk hard disk depolamalar yapabilirsiniz. Power supply tarafımızda bir filtre mevcut. Ön taraf ve üst taraflarına baktığınız zaman da gayet de şık duruyor. Aynı zamanda bir uzaktan kumanda var RGB tarafında arkadaşlar, kontrolör yapabilmeniz için. Bu da gayet güzel bir
bizlere seçenek veriyor. Kasamıza hemen ölçülerine vesairelerine geçelim. 3 tane 3.5, 3 tane 2.5'luk hard disk takılabiliyor. Ölçüleri şuradaki gördüğünüz değerlerdir arkadaşlar. Ön panelde ise 2 tane 2.0, 1 tane 3.0 USB portu var. Toplamda 3 tane. 7 tane genişleme yuvasına sahip. Uyumlu anakartlarımız hepsi burada mevcut. Ekran kartı desteği ise 380 mm uzunluğunda. İşlemci soğutucu ise 160 mm'lik soğutucu fanları destekliyor arkadaşlar. Az önce bahsettiğim üst taraftaki. Güç kaynağında ise 550 wattlık bir power supply var. Güç kaynağımızın fazla bir teknik değerlerine maalesef ulaşamadık. Ama 550 wattlık bronz olduğu yazıyor arkadaşlar. Bu da bizim işimizi rahatlıkla görebilecek bir power supply anlamına geliyor. Kasa yapısı power supply'ımız, sistemimiz gayet de uygun, alınabilecek bir para yapısına sahip. Değerli dostlar, bu ürünü sizlere tavsiye ederiz. Fiyatımız 9.700 liralık bir fiyat var. Toplamayacaksınız. Sadece ekran kartı test yapılıyor ve ekran kartı ayrı bir kutuda geliyor. Kendi orijinal kutusunda geliyor. Tabii ki her zaman da söylüyoruz. Bu tip ürünleri mutlaka alacağınız yere teyit edin. Mesaj yazın. Yani maille ulaşın ya da telefon açın. Kendilerine sorun. Ama bu dediğim gibi 8 GB ekstra yaparsanız, yani 16 GB'e çıkartırsanız, aynı zamanda artı olarak bir tane hard disk, bakın şu aşağıda göstereyim arkadaşlar. Bir tane bunlardan taktırırsanız gayet de güzel, performanslı, hızlı ve sizi ileriye götürebilecek bir hazır sistem var. Değerli dostlar, Teknolog YouTube kanalına geldiğiniz için teşekkür ederiz. Sizlere bugün ince hesaptan Orion hazır sisteminin teknik incelemesini yaptık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yorumlarınızı yazabilirsiniz. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Esen kalın.